Şimdi ilk videoda Django web sitemizin navigasyon kısmını yapmıştık. Navigasyon kısmını yaptıysak karuselle devam edelim. Karuselle devam etmek için hemen karusel kısmına geldim. Bu kısım bizim için çok basit olacaktır büyük bir ihtimalle ama ben Lorem Pixum'u da açayım hemen. Lorem Pixum'u açayım çünkü bütün görselleri bana daha tasarımcı vermediğinden dolayı bu siteden demo olarak kullanacağımı düşünebilirsiniz. Dediğim gibi yani bazen yaptığınız web projelerinde de eğer siz full stack olarak yapıyorsanız ve tasarım yani buradaki bilgilerin aslında admin panelden yükleneceğini düşünecek olursak veyahut da tasarımcı tarafından geleceğini düşünecek olursak bizim şimdilik demo görseller koymamızda hiçbir sakınca yok. Peki buradan hemen bir tane görseli aldım. Görseli aldıktan sonra da şimdilik şöyle yapayım. Buradan açıklama kısmında tutayım. Daha sonra da yine bu görseli kullanırım. Peki Lorem Pixum'u almıştık. Documentation'a geldim. Documentation'a geldikten sonra ne ihtiyacım var? Karusele ihtiyacım var. Karusel kısmına geldim. Karusele geldikten sonra burada gördüğünüz gibi karuselin hem sağa sola geçişleri var oklarla birlikte hem de aşağıda kaç tane görsel olduğunu belirtebiliyoruz. Süper. Bunu aldım. Aldıktan sonra da hemen şöyle yapayım, biraz açayım şimdilik. Karusel kısmına geldim ve yapıştırdım. Karusel kısmına yapıştırdıktan sonra da buradaki görseli 1200'e 400 olsa benim için süper olur diye düşünüyorum. 1200'e 400 olarak alacağım. Kopyaladım. Ve imajların source kısmına eklemem lazım. Geldim ve bunun ID'sini 23 yapalım. Ve diğerine gelelim. Diğerinin ID'sini 27 yapalım. Ve buraya bir tane daha ekleyelim. Ve bunun ID'si de 28 olsun. Peki ya birden fazla varsa o zaman ne olacak acaba? Şuraya bir tane daha ekleyelim bakalım. Carousel item niye? Ve bunu da 28 değil 29 yapalım. 29 yaptık. 29 yaptık ama yine 3 tane gözüküyor. O zaman ne yapmamız gerekiyor acaba? Şuradaki kısımdan bir tane daha kopyalasak ve burada slide 3 diye geliyormuş. Şuradaki kısmı da slide 4 diye yapsak acaba olacak mı? Birincisi, ikincisi, üçüncüsü ve dördüncüsü çalışmadı. Neden acaba? Butonumuz var. Buradaki area label'ımız var. Sanırım burada bir şey unuttuk. O da şu. Nereye gideceği, kaçıncısına gideceği. Burada da 3 olacak. Peki bu bilgiler 0, 1, 2, 3 diye gelen bilgiler daha sonra nasıl düzelteceğiz acaba? Yine bunu da hatırlatayım. Aslında bu bilgileri de Django ile birlikte düzeltiyor olacağız. Çünkü Django ile birlikte buradaki artışı otomatik olarak yapabiliriz. Peki şu anda baktığımız zaman karusel bilgimiz tamam ve karuselimiz düzgün bir şekilde çalışıyor. Bir sonraki challenge'ımız neymiş? Gelip bakalım. Evet, buraya bir yazı gerekiyor ve bu yazının içerisinde de olması gereken şey aslında yazının biraz daha böyle büyük olduğunu hissediyorum. Buna da Jambatron deniliyordu bildiğim kadarıyla. Peki examples kısmına gelelim ve burada Jambatron diye bir kısım var mıydı? Onu görmeye çalışalım. Carousel var, cover var, ondan sonra dashboard var, blog var. Jambatron diye bir şey varmış. Süper. Buradaki Jambatron kısmında arkadaşlar istersek işte background'ı veyahut da border'ları biraz daha farklı verebiliyormuşuz. Bu gayet hoş gözüküyor. Hemen sağ tuşa tıkladım ve özellikler kısmına geldim. Özellikler kısmına geldikten sonra tam da içerisindeki bilgiyi kopyaladım. Burada yapmaya çalıştığım şey aslında class ve diğer bilgilerini siz de görebilirsiniz. Otomatik olarak aslında ben de hemen yapıyı kopyalayabilirim. Şuradan hemen Ctrl+C ile buradaki yapıyı seçtim ve kopyaladım. Neyin içerisindeymiş? Bir kolonun içerisindeymiş. Ben de kolon bilgisini oluşturduktan sonra demek ki bunu da kullanabilirmişim. Süper. O zaman geliyorum. Karusel bitti. Karusel bittikten sonra Hero Content kısmına geldik. Buradaki Hero Content ile ilgili de şöyle bir şey var. Acaba Hero Content bilgisi ve diğer bilgi, yani
Şuradaki bilgi dikkat ediyor musunuz? Sanki sayfanın tamamını kaplıyormuş gibi geldi. O zaman hemen şuradaki hero content'i de içine alacak şekilde container float diyorum. Ve container float dedikten sonra row ekliyorum ve coltre, centre 12 diyerek yapımı ekliyorum. Bakalım burada nasıl bir görüntü elde edeceğim. Aslında şöyle yapalım. Buradaki coltre, centre 12 değil de 6 olsun. Tamam, burası 6 olsun. Daha güzel olacak şimdi. 6 olsun ama sol taraftan ve sağ taraftan boşluklar olsun. O zaman nasıl olacaktı bu? Offset SM, yine SM koyalım ve 3 koyduk. Yani soldan 3 bırak. Soldan 3 bıraktıktan sonra sağdan da otomatik olarak 3 bırakmış olacak. Peki ne yazalım buraya? Django diye yazalım. Ondan sonra ve Django diye yazdıktan sonra da şurada text center dersek süper olacaktı. Ama butona da ihtiyacımız yok şu anda. Butonu da kaldırıyorum. Butonu kaldırdım ve bu kısmı da Lorem'le birlikte sağlayalım. Şurayı da P ile kapatalım. Çünkü bir P varmış. Lorem 20 dedim. Okey, süper. Peki keşke şuradaki Django yazısı da ortalansaydı. Nasıl yapabiliriz? Class diyelim. Text center diyelim. Text center oldu. Keşke şuradaki paragraf da olsaydı diye düşününce o zaman buna da text center diye yaptım. Böylelikle iki tarafı da yapmış olduk. Buradaki row kısmının da belki de background'da dark olsaydı güzel olabilir miydi diye düşünüyorum. Böyle bir görüntü olabilirdi. P-4 diyerek de belki de biraz daha boş bırakabilirdik. Böyle bir yapımız olabilirdi. Değişik oldu. Tamam. Karuselimizi yaptık. Karuseli yaptıktan sonra buraya hero content'imizi oluşturduk. Şuradaki hero content'e de ben 8 yapmak istiyorum. Ve 8'e de burayı da 2 yapıyorum. Yani sol taraftan 2 boşluk. Ondan sonra 8'lik bir yapımız var. Ondan sonra da Django yazısı yazıyor. Ve altında da hero content'imiz yazıyor. Yani bu firma ile ilgili olması gereken yapımız tamam. Karuselimiz var. Hero content'imiz var. Bir sonraki videoda devam edelim.